Mühendis Hanım kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. SolidWorks derslerimizin bir diğerine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki boyutlu düzlem üzerine çizilmiş bir teknik resmin 3 boyutsal anlamda yani 3 boyutsal düzleme nasıl aktarırız bunları göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi parçamızın üst görünüşü, yan görünüşü ve ön görünüşü mevcut. Ön ve yan görünüşü mevcut. Şimdi arkadaşlar parçamız görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu anlamda burada zaten karşımızda duruyor. Lakin bizim işimiz burada. Biz buradaki verilere bakarak bu parçayı çizmeye çalışacağız. Eğer hazırsanız hadi hep beraber açın programınızı ve beraber çizmeye başlayalım. Şimdi ilk olarak buradan ön düzlemimi seçiyorum ve çizime giriyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada 40'a 50'lik bir merdiven görüyorum. Şu şekilde aşağıya iniyor. Ve bu merdivenin aralıklarının da 10-10 olduğunu burada görüyorum arkadaşlar. Ve bunu iki boyutsal anlamda burada ifade edeceğim. Şimdi bir bakalım 40'a 50 dedik. Yüksekliğimiz 40. Hiç mouse'u elimden bıraktım. 40 dedim. ESC deyip tekrar komutumdan çıkıp burayı da 50 yazıp enterladım arkadaşlar. Şimdi buradaki merdivenleri çizeceğim. 10'a 10 olduğunu öğrenmiştim. Zaten hesaplama yaptığınızda 10, 20, 30, 40 ve 50 olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde 10, 20, 30, 40 olarak burası tamamlanıyor. Bir sallamasını da yapmış olduk aslında. Hemen burayı çiziyorum. 10. Tekrar bir 10 daha. Bir 10 daha. Ve bu son kısmı 20 olacak şekilde yapıyoruz. Zaten otomatikmen birleşiyor. Şöyle bir merdivenimiz oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında şu kısmı da çizebiliriz. Daha sonra burayı kesebiliriz ama ben daha farklı bir yönden gitmek istiyorum şimdilik. Ekstrüzyon ile katı oluşturmayı tıklıyorum arkadaşlar. Sağ veya sol hiç fark etmez. Şimdi et kalınlığım ne olacak? Hemen üst görünüşüme bakıyorum. Şu kısım yani bu kısım 40'mış arkadaşlar. Hemen buraya bir 40'lık kendime kalınlık attım. Şöyle hemen hemen parçam neredeyse oldu gibi. Ve şu kısımda da arkadaşlar bir çıkıntı var görmüş olduğunuz gibi. Ve burası da arkadaşlar 10 milimetrelik bir yer şu şekilde dümdüz bir alan çizeceğiz aslında. Çok basit. O yüzden herhangi bir yer burası olur, şurası olur, burası dahi olur. Ama ben kolaylık olsun diye şu üst kısmı seçeceğim. CTRL 8 dedim ve karşıma getirdim. Ardından çizgi komutuma tıklayıp şuradan şuraya bir 10'luk bir yer çiziyorum arkadaşlar. Ve onaylıyorum. Şimdi arkadaşlar baktık şurada üstte bir anlamsız bir dikdörtgen var. Evet yanlış tarafı oluştu. Hemen bunun yönünü değiştiriyorum aşağıya. Ne kadar olacak? Tabii ki de boy uzunluğumuz kadar olacak. Yani 40 milimetrelik. Şurayı çizdik üst tarafı ve aşağıya 40'lık bir et vereceğiz arkadaşlar. Ve böylelikle bu alanı da çizmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse parçamız oldu. Şimdi arkadaşlar bir de ben şu alanda şöyle bir yamukluk var ve burada da ifade edilmiş o 10 milimetrelik bir genişlik var ve burada da 20'lik var ve ardından burası birleştirilmiş. Yani şurada bir üçgen çizip bunu ekstrüzyonla katı oluşturacağız. Hemen şu alanı seçip CTRL 8 diyorum. Çizim sekmemden çizgiyi seçiyorum. Neydi? Buradan 10 milimetre gelmişti. Ve ardından da bu alandan da arkadaşlar şuraya 20 milimetrelik bir geliş yapmıştı. 20 geldim. Şu alanı birleştiriyorum ki bu alanı ekstrüzyon ile katılaştırabileyim. Ve bu alanı seçtiğimde arkadaşlar bakın yine üst tarafa bir oluşum verdi. Aşağıya 10 milimetrelik bir atış yaparsanız çünkü zaten şu uzaklık 10'du. Görmüş olduğunuz gibi bu alanı da çizmiş olduk. Ve şurada bir pahlama
söz konusu. Bu pahlamayı da burada ifade edilmiş. Buradan bir 20 milimetrelik bir giriş yap ve 45 derecelik bir açıyla olsun bu diyor. Hemen bunu arkadaşlar şurada ifade edelim. Şu alanı seçeceğiz. İlk olarak pah komutuma giriyorum. Ya da bu alanı seçip de direkt yapabilirsiniz. Pahlanacak yer olarak burayı seçiyorum arkadaşlar. Bakın burada pah tiplerimiz var. Biz açı ve uzaklığı tercih ediyoruz. Çünkü bize bir uzaklık ve bir açı vermişti. Bu yüzden bunu tercih ettik. Ama eğer bir açı yoksa uzaklığı da seçerek iki anlamda, yani hem şuradaki 20 metre hem de buradan 20 milimetre al gibisinden. Ve burada farklı pahlama tiplerimiz var. Ama bizim ihtiyacımız olan açı ve uzaklık. 20 milimetrelik bir uzaklık var. 45 derece onaylıyorum arkadaşlar. Ve pahlama işlemimiz de böylelikle gerçekleşmiş oldu. Ve işte görmüş olduğunuz gibi 2 boyutlu düzlemden yola çıkarak 3 boyutlu bir parça çizebildik. Birazcık daha kısacık bir tekrar yapacak olursak, çünkü bazen hızlı anlattım diyenler olabiliyor. İlk yaptığım şey şurada bir merdiven çizmekti arkadaşlar ve ardından bunu ekstrüzyonla katılaştırdım. Katılaştırmamda da 40 milimetrelik, yani şuradaki uzaklığı alarak 40 milimetrelik bir merdiven çizdim. Ardından arkadaşlar, hatta şurada daha rahat gösterebileceğimi umut ediyorum. Şu şekilde gizle dersek hepsini gizledi. Ardından uzattık. Sonra bu alana bir dikdörtgen çizdik. Burayı da ekstrüzyonla katılaştırdım. Aşağıya uzattık. Ardından şuradaki o yarım yeri çizmek için şu alana bir çizim yaptık, üçgen. Ve ardından orayı da ekstrüzyonla katılaştırdık. Ve son olarak da pahlama işlemi gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Aslında çok kolay, fark ettiyseniz sadece şuradaki yerleri doğru görebilmekte. Bunun üst görünüş olduğunu, ki bu üst tarafta olduğu için de aklınızda kalabilir. Burası ön ve yan görünüş alanıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir yandan görünüş mevcut. Yani arkadaşlar aslında parça çizimi oldukça kolay diyoruz. Evet arkadaşlar, umarım videomuz sizlere yararlı olabilmiştir. Yararlı olduysa bir like atarsanız çok sevinirim. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.